Tarih boyunca dünyayı sadece kılıçlarla ve silahlarla savaşanlar değil, ilkeleriyle yol gösteren ustalar şekillendirdi. Çin'in sisli sokaklarından Hollywood'un ışıklı setlerine uzanan bir isim var, Yip Man. O sadece bir dövüşçü değil, aynı zamanda bir öğretmendi. Bruce Lee gibi efsaneleri yetiştirdi. Ancak asıl mirası Wing Chun'un ruhunu tüm dünyaya tanıtmasıydı. Afyon bağımlılığı, istihbarat görevleri, Japonlara direnişi ve sinemadaki temsiliyle Yip Man hem efsanevi bir figür hem de gerçek bir insandı. Bu biyografi onun sessiz ama etkili hayatını gözler önüne seriyor. Asıl adıyla Yip Kaimen, 1 Ekim 1893'te Çin'in Guangdong bölgesindeki Foshan kentinde doğdu. 4 kardeşin üçüncüsüydü ve varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Babası Yip Oidor ve annesi Ningshu, geleneksel değerlere bağlı, iyi eğitimli insanlardı. Bu sayede Yip Man küçük yaşta hem akademik hem de kültürel anlamda iyi bir eğitim aldı. Çocukluğu Qing hanedanının son dönemine ve Çin'in çalkantılı cumhuriyet yıllarına denk geldi. Bu dönem onun düşünce yapısını ve ilerideki seçimlerini doğrudan etkiledi. Disiplinli yapısı hem okulda hem de fiziksel gelişiminde belirleyici oldu. Dövüş sanatlarına ilgisi ise oldukça erken yaşlarda başladı. Yip Man'ın ustası dönemin önemli Wing Chun öğreticilerinden Chan Wah-shun'du. Aralarında yaş farkı olsa da Chen, Yip Man'le bizzat ilgilendi. Ancak Chen'in sağlık durumu kötüleşince eğitim yalnızca 3 yıl sürebildi. Ardından Yip Man, Chen'in kıdemli öğrencisi Nick Chan-shok'tan eğitim almaya devam etti. Bu dönem onun sadece teknik değil, aynı zamanda disiplin, denge ve doğruluk gibi ilkeleri özümsediği yıllardı. Yip Man'in dövüş sanatları yolculuğunda önemli bir dönüm noktası, ailesinin desteğiyle Hong Kong'a gitmesiydi. Burada prestijli bir okul olan Stephen Koleji'nde eğitim gördü. Bu okul zengin ailelerin ve yabancı öğrencilerin buluştuğu çok kültürlü bir ortamdı. Yip Man için ilk 6 ay alışma süreciydi. Bir gün sınıf arkadaşlarından biri onu kung fu bilen bir tanıdığıyla tanıştırmak istedi. İkili arasında dostça bir müsabaka düzenlendi. Yip Man burada ciddi biçimde mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından rakibinin ustası, Chen Wah-shun'un ustası, Leung Jen'in oğlu Leung Bik olduğu ortaya çıktı. Yani ustası Yip Man'in ustasının oğluydu. Bu karşılaşma Yip Man'in dövüş anlayışını derinden etkiledi. Leung Bik ona yalnızca teknik değil, aynı zamanda felsefi ve stratejik bilgiler de verdi. Bu eğitim Yip Man'in yenilmezlik algısını yıktı. Onun yerine öğrenmeye açık, esnek bir bakış açısı kazandırdı. Leung Bik 1911'de hayatını kaybetti. Yip Man ise 1916 yılında Foshan'a geri döndü. Foshan'da polislik yaptı ve özel dersler verdi. Yip Man, Milliyetçi Parti'nin yönetimindeki polis teşkilatında görev aldı. Polislik yaptığı bu dönemde resmi olmayan şekilde çevresine Wing Chun öğretmeye başladı. Bu eğitimler okul çatısı altında değil, bireysel dersler şeklinde yürütülüyordu. Öğrenciler arasında Chow Kong-yu, Kwok Fu, Lung Kai, Chan Chi-sun ve Louis Yung gibi önemli isimler vardı. Chow Kong-yu en yetenekli öğrencilerinden biri olarak görülse de daha sonra ticarete yöneldi. Kwok Fu ve Lung Kai ise Foshan'da Wing Chun'u yaymaya devam etti. Liu Ying ise Hong Kong'a taşındı. 1937-1945 yılları arasında süren 2. Çin-Japon Savaşı, Yip Man'in hayatında belirsizliklerle dolu bir dönem oldu. Bazı kaynaklar onun bu dönemde Wusu'daki bir akademide Merkez Araştırma ve İstatistik Bürosu için çalıştığını, yani istihbarat görevlisi olduğunu öne sürer. Ancak bu bilgi kesin değildir. Bir başka anlatıma göre ise Yip Man bu dönemde Kwok Fu'nun evinde saklandı. Japonların ona eğitmenlik teklif ettiği, ancak Yip Man'in bunu reddettiği de iddialar arasındadır. Bu davranışı onun etik değerlere ne kadar bağlı olduğunu gösterir. 1949 yılında Çin İç Savaşı'nı Komünist Parti kazandı. Yip Man, Kuomintang'a bağlı geçmişi nedeniyle Çin'de kalamayacağını anlayınca Hong Kong'a göç etti. Eşi ve kızları Foshan'da kaldı. Oğulları Yip Chan ve Yip Ching ile birlikte yola çıktı. Ancak kısa süre içinde aile dağıldı. Karısı 1960'da Foshan'da kanserden vefat etti ve bir daha buluşamadılar. Hong Kong'da Yip Man ciddi geçim sıkıntısı yaşadı. Foshan'daki polislik geçmişi burada geçerli değildi. Ayrıca yıllarca süren afyon bağımlılığı maddi yükünü artırıyordu. Neyse ki Hong Kong Restoran İşçileri Derneği sayesinde iş buldu ve burada Wing Chun öğretme fırsatı yakaladı. 1950'lerin başında Yip Man, Hong Kong'da ilk resmi Wing Chun okulunu kurdu. Başlangıçta öğrenci bulmakta zorluk çekti. Gelenler genellikle fakir ve eğitimsiz gençlerdi. Okulu birkaç kez taşımak zorunda kaldı. Ancak öğrencilerinin başarısı duyuldukça ünü arttı. Yip Man'in öğretim anlayışı Wing Chun'un özüne uygundu. Kısa, doğrudan ve sade tekniklerle dövüşmek.
Karşı tarafın gücünü ona karşı kullanmak temel prensibiydi. Öğrencilerine sabır, ritim, sezgi ve merkez çizgisini kontrol etmeyi öğretti. Yip Man'i dünya çapında tanınan bir figür haline getiren en önemli olay Bruce Lee'nin kendi öğrencisi olmasıydı. Bruce Lee 1953'te okula katıldı. Ancak saf Çinli olmadığı ve kavgacı kişiliği nedeniyle diğer öğrenciler tarafından dışlandı. Yip Man bu durumu fark edip ona birebir dersler vermeye başladı. Bruce Lee, Wing Chun'un sade ve etkili doğasını kendi dövüş felsefesi olan Jeet Kune Do'ya taşıdı. Bu öğreti dövüş sanatlarının kalıplara değil kişisel gelişime dayanması gerektiğini savunuyordu. Yip Man'in etkisi Bruce Lee'nin Hollywood'daki başarısının temel taşlarından biri oldu. 1967'de Yip Man ve öğrencileri Hong Kong Wing Chun Atletik adında bir dernek kurdu. Amaç hem Yip Man'in maddi sorunlarında çözüm bulmak hem de Wing Chun'u sistemli bir şekilde öğretmekti. Dernek tarihsel belgeler topladı ve eğitim materyalleri hazırladı. Yip Man hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştirdi. Bruce Lee dışında öne çıkanlar arasında Chu Song-tin, Wong Sun Leung, William Cheng, Lu Men Kam, Leung Tin, Mo Yat ve Victor Kam vardı. Bu öğrenciler kendi okullarını açarak Wing Chun'un tüm dünyaya yayılmasına öncülük ettiler. Bugün ABD, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yüzlerce Wing Chun okulu onun öğretilerine dayanıyor. Yip Man'in afyon bağımlılığı çevresindeki herkes tarafından biliniyordu. Bu bağımlılık ona zaman zaman eğitimleri maddi kazanç için vermeye zorladı. Öğrencilerinden Duncan Lang, Yip Man'in ders ücretlerini bu alışkanlığını sürdürmek için kullandığını öne sürdü. 1955'te Şangaylı bir kadınla ilişkisinden Yip Shu Wah adında bir oğlu oldu. Bu çocuğu diğer ailesine tanıtmadı. Ancak ilerleyen yıllarda birlikte yaşamaya başladılar. Bu kadın da 1968'de yine kanserden hayatını kaybetti. Yip Man ise 2 Aralık 1972'de Hong Kong'daki evinde gırtlak kanseri nedeniyle vefat etti. Öğrencisi Bruce Lee ise onun ölümünden yalnızca 7 ay sonra hayatını kaybetti. Yip Man Wu Hop Shek mezarlığına defnedildi. Geride sadece ustalaşmış öğrenciler değil, aynı zamanda kurumsallaştırılmış bir dövüş sistemi bıraktı. Wing Chun artık bir dövüş tekniği olmanın ötesine geçerek bir yaşam felsefesine dönüştü. 2000'li yıllarla birlikte Yip Man'in hayatı sinemanın da ilgisini çekti. Özellikle 2008 yılında Donnie Yen'in başrolle oynadığı Yip Man filmi bu büyük ustayı dünya çapında tanınır hale getirdi. Film hem dövüş sanatlarına ilgiyi artırdı hem de Yip Man'in felsefesini geniş kitlelere ulaştırdı. İlk filmi Foshan'daki hayatını ve Japon işgali döneminde yaşadıklarını anlatıyordu. Yapım büyük ilgi gördü ve kısa sürede kült statüsüne ulaştı. Yip Man 2 2010 yılında yayınlandı. Bu filmde Bruce Lee ile tanışma ve Hong Kong'daki mücadelesi anlatıldı. Filmde İngiliz boksör karakteriyle Doğu-Batı çatışması işlendi. 2013 yılında ise filmin 3. serisi geldi. Mike Tyson'ın da rol aldığı film, Yip Man'in ailesiyle olan ilişkilerine ve içsel dengelerine odaklandı. 2019'daki son filmi ise Bruce Lee'nin Amerika'daki dövüş okulu süreci ve Yip Man'in ona desteğini ele aldı. Irkçılık teması öne çıktı. Bu seri özellikle Asya'da çok büyük bir gişe başarısı elde etti. Çin'de 500 milyon yuan yani yaklaşık 70 milyon dolar hasılat yaptı. Yip Man 3 Çin gişe listelerinde uzun süre 1. sırada kaldı ve Donnie Yen'in uluslararası şöhretini pekiştirdi. Bu başarı dövüş sanatlarını konu alan biyografik filmlerin önünü açtı. Kore ve Tayland gibi ülkelerde benzer yapımlara ilham verdi. Filmler yalnızca dövüş değil, aynı zamanda etik, direnç ve ulusal kimlik temalarını da işledi. Japon işgaline karşı duruş, izleyiciler için Yip Man'i bir kahramana dönüştürdü. Usta-öğrenci ilişkisi ve geleneksel değerlerin modern dünyadaki yeri gibi temalar, genç kuşakları Wing Chun'a yöneltti. Bu sayede Wing Chun okulları dünya genelinde yaygınlaştı. Bruce Lee ile olan bağlantısı geniş kitlelerin dikkatini çekti. Bruce Lee'nin bu ustaya bağlı kökleri Wing Chun'a duyulan ilgiyi artırdı. Usta-öğrenci ilişkisi dövüş sanatları tarihinde önemli bir yer edindi. Donnie Yen'in Yip Man rolüne getirdiği sessiz karizma ve içsel dengeyle karakteri unutulmaz kıldı. Bu performans onu Jet Li ve Jackie Chan gibi yıldızların yanına taşıdı. Bazı eleştirmenler filmlerin tarihi gerçeklikten uzaklaştığını ve milliyetçi bir bakış açısı taşıdığını savundu. Japonlar ve batılı karakterlerin olumsuz yansıtılması zaman zaman propaganda yorumlarına neden oldu. Ancak bu eleştiriler serinin popülerliğini azaltmadı. Yip Man filmleri yalnızca dövüş koreografileriyle değil, karakter derinliği ve kültürel anlatımıyla da iz bıraktı. Geleneksel bir ustanın modern sinema diliyle yeniden anlatılması, dövüş sanatlarına ve Çin kültürüne olan ilgiyi artırdı. Bugün Yip Man adı sadece bir insanı değil, bir öğretiyi, bir disiplini ve içsel bir gücü temsil ediyor. Tarih sadece savaşları kazananları değil, sessizce öğretenleri de hatırlar.
Ip Man, yoksulluk, aile ayrılığı, bağımlılık ve siyasi kargaşa içinde bile bilgisini ve duruşunu korudu. Onun öğretisi sadece dövüş tekniklerinden ibaret değildi. Aynı zamanda bir ahlak anlayışı, bir denge ve sabır biçimiydi. Wing Chun'un gövdesinde Çin kültürünün belleği, Bruce Lee'nin yumruğundaysa Ip Man'in gölgesi saklıydı. Sinema onu kahramanlaştırdı, dünya onu tanıdı. Ama aslında Ip Man birkaç öğrenciyle başlayan sade bir hikayenin tüm dünyada yankılanan sesiydi. Bugün bu yankı hala sürüyor. Çünkü gerçek güç fizikte değil, ruhta saklıydı.